Bu videoda Pakistan'ın suç oranının 0 olduğu kuzeyine yolculuk yapıp Crime is zero. How amazing is that? bu köyde 100 yıl yaşayan insanların sırrını öğreneceğiz. Aynı zamanda bu köydeki insanların Türk soyundan geldiği söyleniyor. Gelin bakalım bu söylenenler doğru mu? 100 yıl yaşayan insanların sırrı ne? Ve Pakistan'ın kuzeyi nasıl bir yer? Videoya başlamadan önce destekleriniz benim için çok değerli. Videoyu beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni süper teşekkürle de destekleyebilirsiniz. İyi seyirler. Pakistan'daki ikinci haftamda başkent İslamabad'dan Pakistan'ın kuzeyine doğru yola çıktım. Beni nelerin beklediğini bilmiyordum. Açıkçası Pakistan'la ilgili pek bir fikrim de yoktu. Ama internette gördüğüm fotoğraflar beni oraya çekti ve kendimi kuzeye giden bir otobüste buldum. Bu yaptığım en uzun ve en tehlikeli yolculuklardan biriydi. Başkenti kuzeye bağlayan Karakurum otoyolu dünyanın en tehlikeli yollarından biri. Bir tarafta dik yamaçlar, uçurumlar, diğer tarafta da dağlar ve dağlardan düşen, yolu kapatan kayalar. Yol hem zorlu hem de büyüleyici manzaralardan geçiyordu. Yaklaşık 24 saat sonra kuzeye vardım. Selamünaleyküm. Gel. Vardığımda ise ilk hissettiğim şey, burası gerçekten Pakistan mı oldu? Sanki Pakistan'dan çıkmışım da başka bir ülkeye gitmiş gibiydim. Pakistan'ın o karmaşasının yerine burada sakinlik almıştı. Dağların büyüleyici manzaraları, sıcakkanlı insanları ve temiz havasıyla burası ilk günlerden beni etkilemeyi başardı. Ama burada asıl dikkat çeken şey insanların köy hayatıydı. Sanki modern dünyanın hızından kaçıp başka bir zaman diliminde yaşıyorlardı. Hunzalıların köy hayatını ve huzurunu görünce bu yaşamın sırrını daha da merak etmeye başladım ve ilk olarak gezmeye Altit köyünden başladım. Bu köy eski Altit Kalesi'nin çevresine kurulmuş. Yaklaşık 900 yıllık geçmişe sahip olan bu kale, stratejik bir konumda olduğu için yıllarca saldırılara karşı göğüs germiş. Bu tarihi kaleyi gezmek, zaman yolculuğu yapmak gibiydi. Bakın mesela o dönemlerdeki bir saat bu. Kulenin tepesine çıktığımda ilk defa Hunza'yı bu açıdan gördüm. Biraz buraya gezdikten sonra köy meydanına indim. Buradaki köy meydanlarının özel bir ismi var. Çatak. Çataklar köylülerin bir araya geldiği, kararlar aldığı, etkinlikler düzenlediği geleneksel bir buluşma yeri. Buradaki herkes beni çok sıcak karşıladı. Hatta bir kız bana kale çevresine kurulmuş bu eski evleri gezdirmeyi teklif etti. Şimdi Çatak'tan böyle dar bir sokağa girdik. Sağda solda bitişik birçok ev var ve hepsi tarihi. Selamünaleyküm. Mesela bu ev 420 yıllıkmış ve dernek tarafından orijinal olarak restore edilmiş. Şükriye. Evlerin içi de bu şekilde. Evin girişinde de küçücük bir mutfak var. We are so close to mountain. Yeah. Wow. This road is KKH. This is KKH, yeah, go for China. Yeah. Köy meydanında oturan yaşlı kadınlar, kızma birader oynayan adamlar. Buraya gelmeden önce sakın dağlara gitme, çok tehlikeli olur diye laflar duymuştum. Ama şu manzara ne kadar tehlikeli olabilir ki?
Burada otururken köyün yaşlılarının çok yaşlı ama dinç olması dikkatimi çekti. Hatta beni gezdiren kızdan karşımda oturan kadının 98 yaşında olduğunu öğrendim. Diğer öğrendiğim ilginç bir detay da Hunzalıların soyunun Türklerden geldiğiydi. Bunu öğrendikten sonra etkisinde kaldığımdan mıdır bilmiyorum. Gördüğüm herkesi Türk'e çok benzettim. Bunun doğru olup olmadığını, hatta burada yaşayan Buruşo halkının ilginç kültürünü burada kaldıkça detaylıca öğrenecektim. Ama öncesinde gelin size burada keşfettiğim doğal güzellikleri göstereyim. बहुत मशहूर यूट्यूबर है। Pakistan'ın kuzeyi yüksekliği 7000 metreyi aşan 100'den fazla zirveye ev sahipliği yapıyor. Bu dağlarda 7000'den fazla buzul var. Her yerde sizi saran dağlar bembeyaz zirveleriyle gökyüzüne doğru uzanıyor. Dağların adeta bir ruhu varmış gibi. Güne burada başlamak bile beni çok mutlu etti. Pakistan'ın bu kadar güzel olduğunu hiç bilmiyordum ve buraya gelen kimse de bahsetmemişti. People think that Pakistan is all about terrorism and there are men beating women on the streets and Pakistan is only desert and there's nothing else. Let me tell you that no country in the world has mountains like Pakistan. Yani Nepal çok turistikken buranın hiç bilinmemesi çok garip. Örneğin şu göle bakın. Bu göl 2010 yılında bir toprak kayması sonucunda oluşmuş. Aslında bu felaket turkuaz rengi büyüleyici bir göle dönüşmüş. Şimdilerde ise buranın en turistik noktalarından birisi. Planım burada bir hafta kalmaktı. Ama bu dağlara gelip buradaki güzellikleri keşfettikçe seyahatimi uzattım. Burada kaldıkça Hunzalılar hakkında ilginç şeyler öğrendim. En dikkatimi çeken şeylerden birisi, burası Pakistan'ın en güvenli yeriydi. Hatta suç oranı sıfırdı. Pakistan'a geldiğimde suç oranının sıfır olacağı bir yere gideceğimi asla tahmin etmezdim. Crime is zero. How amazing is that? I don't even lock my car. A lot of times I don't even lock my house when I go out. You can easily see girls walking on the streets at like 2 a.m. And I can give you a personal guarantee that if you have like 100 kgs of gold and like 200 diamonds with you and you are in Hunza all alone at night, you are absolutely safe. There is no crime. Peki ama şu zamanda nasıl bir yerin suç oranı sıfır olabilir? Bunun nedeni bölgenin kültürel ve dini yapısında saklı. Burada yaşayan insanlar Şiiliğin bir kolu olan İsmaili Cemiyeti'ne bağlı. İsmaili Cemiyeti tarih boyunca eğitime ve bilgiye büyük önem vermiş. Aga Han liderliğinde toplanan cemiyet bölgeye çok fazla okul yaptırmış ve özellikle kız çocuklarının okula gitmesini öncelik haline getirmiş. Zaten bu bölgede okuma yazma oranlarının %96 olmasının da asıl sebebi bu. Hunza has one of the highest literacy rates in the world, till over 98%, especially Upper Hunza, which is also known as Gujal. Ayrıca cemiyet kadınların iş gücüne katılımına önem veriyor. Bu yüzden burada göreceğiniz çoğu kafe ya da iş yerini kadınlar işletiyor. Bu cemiyet toplumun kolektif yaşam bilincini de arttırmış. Yani herkes kendini bir komünitenin parçası görüyor ve herkes birbirine destek olup yardım ediyor. İşte bu kültürel ve dini yapı toplumun barışçıl ve güvenli bir yer olmasını sağlıyor. The feeling of living in old city near the mountains. So beautiful and so fresh air for us. For example, we believe that there's no scare for him because there's no crime and there's a colony for us. Diğer öğrendiğim ilginç şey ise burada yaşayan Buruşo halkıyla alakalıydı. Buruşo halkının kendine ait Buruşiski adında bir dili var. Bu dil dünyada başka hiçbir dille akrabalık göstermiyor. Yani tamamen izole bir dil. Bu onların kültürel ve tarihsel olarak ne kadar özel bir topluluk olduğunun da göstergesi. I speak Buruşiski, Urdu, English little bit. Ayrıca Buruşo halkı kendilerinin tarih boyunca Türk soyundan geldiklerine inanıyorlar. Bazı araştırmacılar onların Orta Asya'dan gelen göçlerle bölgeye yerleşmiş
ve Türk soyundan olabileceklerini öne sürüyor. Köyde yaşlıların anlattığı eski hikayeler de bu yönde. Hatta yüz hatlarına ve fiziksel görünümlerine bakıldığında bile burada gerçekten Türk izlerini hissetmek mümkün. Buradaki insanlar Pakistan'ın diğer bölgelerine göre çok daha açık tenli. Ancak bu konuda net bir bilimsel kanıt yok. Ama köydekilere sorarsanız size Türk soyundan geldiklerini söyleyeceklerdir. Ben burada vakit geçirirken yemeklerinden insan ilişkilerine, hatta müziklerine kadar Türk kültürüne çok benzettim. Aslında bu vadide saklanan tarihin ne kadar derin ve zengin olduğunun da bir göstergesi. Gelelim buradaki insanların uzun yaşamlarına. Buradaki insanların çoğu 90-100 yaşında. Aslında benim ilk dikkatimi çeken şey Hunzalıların tamamen doğal ve sade yaşam sürmesiydi. Chop churro two type, one yak meat and one chicken. When people order, then I making everything fresh. Günlük olarak taze meyve ve sebzelerle besleniyorlar. Ceviz, kayısı ve organik tahıllar gibi besinler hayatlarının vazgeçilmez bir parçası. Özellikle kayısı çekirdeklerinden elde edilen yağ hem yemeklerde hem de cilt bakımında kullanılıyor. Sanırım bu kadar lezzetli kayısı bir daha bulamayacağım. Bunun yanı sıra burada asla acele eden birine rastlamıyorsunuz. Yani stres sanki bu vadide hiç var olmamış gibi. Bir de günlük yaşamları fiziksel aktiviteyle iç içe. Bahçelerde çalışıyorlar, uzun yürüyüşler yapıyorlar ve her şeyi kendileri üretiyorlar. Hunzalılar buradaki suyun bile şifalı olduğunu söylüyorlar. Buzullardan gelen bu saf suyun mineraller açısından zengin olduğu ve sağlığa çok faydalı olduğuna inanıyorlar. Hunzalılar için bu dağ suyu hayatlarının vazgeçilmez bir parçası. Bence uzun yaşamın sırlarından biri de toplumsal bağları. Aile içinde ve topluluk içinde herkes birbirine çok destek oluyor. Birlikte çalışıyorlar, birlikte yiyorlar, birlikte gülüyorlar. Yani buradaki hayat sadece bireysel değil, aynı zamanda kolektif bir deneyim. Gelelim sorunun cevabına. 100 yıl yaşayan Hunzalıların sırrı ne? Buradayken şunu düşündüm. Belki de uzun yaşamanın sırrı sadece ne yediğimizle ya da nerede yaşadığımızla alakalı değil. Belki nasıl yaşadığımız ve hayata nasıl baktığımızla ilgili. Hunzalıların uzun yaşam sırrı, doğayla uyum içinde yaşaması, toplumsal bağlarının güçlü olması ve stresi hayatından çıkartmaları. Evet, toplamda bir ay kaldığım Pakistan'ın kuzeyindeki gözlemlerim bu şekildeydi. Pakistan'da toplamda 2,5 ay geçirdim ve beni en çok şaşırtan ülkelerden biri oldu. Misafirperver insanları, doğası, kültürü gerçekten çok etkileyiciydi. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Destekleriniz benim için önemli. Abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Dilerseniz beni süper teşekkürle de destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.